Düzenli cinsel yaşamın faydaları, bedenim üzerindeki etkileri. Aslında o kadar çok madde var ki bu yararlarını size bahsedeceğim. Tam 15 tane madde. Birincisi, bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Düzenli seks hayatınız olduğu zaman, düzenli cinsel yaşamınız olduğu zaman kanda başta immunoglobulin A dediğimiz antikor olmak üzere bakterilere, virüslere ve diğer mikroplara karşı savunan antikor seviyelerimizde yükselme olur. O zaman işte bu tarz bizim vücudumuzda hastalık yapıcı zararlara karşı bizi koruma kalkanı gibi korumaya alır. İkinci maddeye geçecek olursak, düzenli cinsel yaşam kalp krizi riskini azaltır. Nedenine gelince düzenli cinsel yaşam bizim kalp tepe atım hızımızı arttırır. Bu da kalbin kaslarının güçlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda düzenli cinsel yaşam kanda östrojen ve testosteron dediğimiz hormonların seviyesinin dengede olmasını sağlar. Bu hormonların çok aşırı yüksekliği ya da aksine düşüklüğü yine kalp krizi geçirme riskiyle bağlantılı bulunmuştur. Üçüncü maddeye geçecek olursak, kalp atım hızını yükseltir, vücutta dolaşan kan miktarını arttırır, tansiyonu düşürür, buna bağlı olarak da organlara giden kan akımını arttırır. Böyle olunca felç geçirme riskiniz ortadan kalkar, minimalize olur. Dördüncü maddeye geçecek olursak, yaraların iyileşmesinde ve ağrıların azalması üzerinde cinsel yaşamın etkisi var. Peki bunu nasıl sağlıyor? Düzenli seks yapan kişilerde seks sonrası kanda endorfin ve oksitosin dediğimiz hormonların miktarı artar. Endorfin vücudumuzdaki doğal ağrı kesicidir. Ağrıların azalmasına yardımcı olur. Oksitosin ise yaralara giden kan akımını arttırdığı için yaraların iyileşmesi üzerine faydalı etkileri olur. Düzenli cinsel yaşam sırasında kullanılan pelvik kas kuvvetinin artmasına bağlı olarak kadınlarda rahim sarkması, bağırsak sarkması, idrar sarkması gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Daha iyi bir mesane kontrolü sağlanır. İdrar kaçırma sorunlarının önüne bu şekilde geçilmiş olur. Özellikle menopozdaki cinsel yaşam, vajinal kuruluk ve aşırı ıslanma sorunlarına iyi gelir. Yani düzenli seks yaşamına sahip olan kadınlarda daha iyi bir mesane kontrolü sağlanır. 6. maddeye gelecek olursak, bu madde özellikle kadınlar için çok önemli. Cilt sağlığımız için de aslında düzenli cinsel yaşam katkı sağlıyor. Bunu nasıl sağlıyor biliyor musunuz? Kan dolaşımının artmasına bağlı olarak ciltteki, derideki hücrelerimize çok daha fazla oksijen gidiyor. Daha fazla oksijen gidince hem lekelenmeler hem yaşlanmaların izleri üzerine olumlu katkı sağlıyor. Daha canlı, daha parlak, daha sağlıklı bir cilde sahip olmuş oluyorsunuz. Düzenli cinsel yaşam, kilo kontrolü konusunda da size yardımcı olur. Çünkü cinsel eylem sırasında, cinsel aktivitede yaklaşık 30 dakikada 100 kalori beden harcar. Kaslar bu şekilde enerjiyi tüketir. Fakat burada kritik nokta şu, cinsel eylemden sonra bir şeyler yiyip kaçırmamanız kaydıyla. Bir diğer maddeye gelecek olursak, düzenli cinsel yaşam bedeninizi formda tutmanıza da yardımcı olur. Bunu nasıl sağlar? Çünkü cinsel eylem sırasında, ön sevişme sırasında bedeninizdeki birçok kas kullanılır. Bu kasların kullanılmasına bağlı olarak da formunuzu daha kolaylıkla koruyabilirsiniz. 9. maddeye geçecek olursak, kadınlardaki adet dönemindeki ağrılar ve adet düzensizliği üzerine de düzenli cinsel yaşamın olumlu etkisi vardır. Peki bunu nasıl sağlar? Kanda hormon seviyelerini dengelediği için hem adet ağrıları üzerine olumlu etki gösterir, hem de adet düzensizliği, daha düzenli adetlerin görülmesi üzerinde olumlu etkiler sağlar. 10. maddeye geçecek olursak, yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Cinsel eylemden sonra kanda prolaktin hormonu dediğimiz hormon yükselişe geçiyor. Prolaktin hormonu kişinin uykuya dalmasını kolaylaştırıyor. Daha derin ve huzurlu uyku uyumasını sağlıyor. Yani cinsel eylemden sonra daldığınız uyku daha keyifli bir uyku haline gelir. Uyku sorunlarınız varsa cinselliği hayatınızda eksik etmeyin. Düzenli cinsel yaşamı olan kadınlarda pelvis bölgesine, yani alt genital bölgeye kan akımı hızlanır. Cinsel eylem sırasında çünkü bu organlarda, damarlarda genişleme olur. Bu organlara giden kan akımı da daha fazla olur. Bu ne demek? Rahim, yumurtalıklar,
tüpler, serviks, vajina, bunların hastalıklarını daha az görürsünüz. Yani bu organlarınızın hastalandığını daha az görürsünüz. Yine yapılan çalışmalar şunu göstermiş ki düzenli cinsel yaşamı olan erkeklerin daha az prostat kanserine yakalandığını göstermiş. Düzenli cinsel eylem prostat kanserine karşı sizi koruyabilir. Lütfen ihmal etmeyin. 12. madde. Düzenli cinsel yaşamı olan kişilerin bir sonraki cinsel eyleme de isteği artar. Yani aslında seks, seksi getirir. Peki bunu nasıl sağlar? Seks sırasında insan bedeninde salgılanan hormonlardan biri olan testosteron aynı zamanda temelde cinsel isteğin oluşmasına neden olan hormondur. Yani libidoyu yükselten hormondur. Ne demektir? Bir sonraki cinsel eylem için daha istekli, daha aktive olmuş olursunuz. Seks, seksi getirir. Lütfen bunu unutmayın. 13. madde. Düzenli cinsel yaşam stresi azaltır. Ne yazık ki günlük koşturmacaların içerisinde yani stres, ekonomik yükler, çocuk, evlilik, iş stresi gibi şeyler bizi cinsellikten uzaklaştırsa da aslında düzenli bir cinsel yaşamınız olduğunda günlük hayatın koşturmacalarıyla daha kolay baş ettiğinizi göreceksiniz. Bedeninizde salgılanan endorfin gibi rahatlatıcı hormonlar sizin gevşemenize ve daha ılıman olmanıza yardımcı olur. Diğer bir madde, cinsellik mutlu eder. Çünkü cinsellik sırasında salgılanan hormonlar başta yine endorfin olmak üzere kişinin mutlu olmasını sağlar. Karşılıklı çiftler, kadınlar ve erkekler bu şekilde birbirlerine aşkla, güvenle bağlanırlar. Evlilik sorunlarının bu şekilde çok kolaylıkla üstesinden gelebilirler. Son olarak 15. madde. Düzenli cinsel yaşam, kendinize cinsel özgüveninizin artmasına katkıda bulunur. Diğer öz saygı ve özgüven problemlerini ortadan kaldırır. Çift olarak özgüveniniz arttıkça, birbirinize cinsel tatmin ve cinsel doyum sağladıkça daha mutlu bir çift ilişkisine doğru gidersiniz. Evliliğinizdeki sorunları kolaylıkla halledersiniz. Keyifli, mutlu, sağlıklı ve düzenli bir cinsel yaşamı hayatınızdan eksik etmeyin. Sevgiyle kalın, beni takip etmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinize önermeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.